Dua gerçekten kaderi değiştirir mi? Bilim, havas ve tasavvuf gözüyle gerçekler. Merhaba dostum. İkinci Hayat kanalına hoş geldin. Bugün sana belki de hayatın boyunca en çok merak ettiğin ama net cevabını hiç kimseden tam olarak duyamadığın bir sorunun cevabını vereceğim. Çünkü hepimiz hayatımızın bir yerinde aynı soruyu sorduk. Dua etmek kaderi değiştirir mi? Belki de şu an sen de soruyorsun. Hayatım neden hep aynı gidiyor? Dua ediyorum, yine de olmuyor. Demek ki kader değişmiyor mu? Kimileri der ki, kader yazılmıştır. Dua etsen de etmesen de bir şey fark etmez. Kimileri de der ki, dua kaderi bile değiştirir. Peki gerçek ne? Gizli İlimler Hazinesi'nde şöyle yazar. Kader Allah'ın ilminde sabittir. Lakin dua kaderin tecellisini değiştirir. Çünkü dua kulun teslimiyetidir. Peki bu ne demek? Kader Allah'ın ilim defterindedir. O her şeyi bilir. Ama o dua eden kuluna ayrı bir kader yazar. Tıpkı bir bilgisayar programcısının varsayım yazması gibi. Bilgisayar programcısı derken çok kompleks bir şey düşünmeni istemiyorum. Eğer bir durum oluşursa komutlar ne tepki verecek? Şayet o durum oluşmazsa komutlar bu sefer ne tepki verecek? Tıpkı duada olduğu gibi. Kul eğer dua ederse ne olacak? Dua etmediği takdirde ne olacak? İşte bu iki olasılığı ya da pek çok olasılığı birbirine bağlayan ya da birbirinden ayıran durumlardır. Sen de dua ettiğinde o koddaki yeni bir koşulu oluşturmuş olursun. Peki bilim bu konuda ne diyor? 2008'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada dua eden kişilerin beyin frekanslarının çevresindeki elektromanyetik alanı değiştirdiği gözlemlendi. Yani dua ettiğinde sadece ruhani bir bağ kurmuyorsun. Aynı zamanda enerji alanını, yani senin kader halkalarını, çevrendeki olayları ve insanları da etkiliyorsun. Başka araştırmada da dua sırasında beynin anterior kort bölgesinin aktif olduğu, bunun da insan zihninde umut, huzur ve çözüm üretme merkezini çalıştırdığı kanıtlandı. Peki tasavvuf bu konuda ne diyor? Büyük mutasavvıf Mevlana şöyle diyor. Dua kaderin özüdür. Çünkü dua eden Allah'a teslim olur. Teslim olan kaderini güzelleştirir. Bir düşün. Hiç dua edip de sorun çözülmese bile içinde büyük bir huzur hissettin mi? O yükün biraz hafiflediğini, omuzlarından bir baskının kalktığını fark ettin mi? İşte bu duanın ilk mucizesidir. İnsanın içindeki savaşı durdurmak. Peki dua neden bu kadar etkilidir? Çünkü insan zihni kainatın en güçlü yayın cihazıdır. Zihin sürekli bir frekans yayar. Dua ise o frekansı Allah'a yöneltir. Bu yüzden derler ki dua kulun acziyetinin ilanıdır. Allah'ın kudretinin kabulüdür. Havas ilmi de bu konuda şöyle der. Gizli İlimler Hazinesi'nde şunlar yazmaktadır. Dua eden kaderine yeni bir yol çizer. Dua etmeyen yazılanı yaşar. Dua eden yazılacakları da yaşar. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Dua etmek kaderin kodlarını yeniden yazmak gibidir. Ama unutmaman gereken bir şey var. Her dua kabul olur. Fakat her dua istediğin şekilde kabul olmaz. Bazen istediğin olmaz. Çünkü daha hayırlısı vardır. Bazen de zaman alır. Çünkü sabrınla terbiye olman gerekir. Çünkü Allah sabreden kulunu sever ve o en doğru zamanı bilir. Dua ederken de şunlara dikkat edelim. İnandığın gibi dua et. Ezbere değil. Herhangi birinden ben şöyle duymuştum, onu yapayım, şöyle olsun, böyle olsun kaygısına düşme. İçinden geleni Allah'la baş başaymış gibi anlatmanı istiyorum. İnandığın gibi dua etmen lazım. Ettiğin dua kabul olmuş gibi hissetmen de ayrı bir güzelliktir. Çünkü Allah inanan kulunu sever. Ve şunu unutma, teslim olman gerekir. Ya Rabbi, hayırlısı neyse onu ver diyebilmek duanın en yüce makamıdır. Büyük sufiler der ki, kul duasını ettikten sonra Rabbine teslim olduğunda onun duası göklere çıkar. Dostum, bugün videonu kapattıktan sonra bir dua et. Belki de hayatındaki tüm kapalı kapılar sadece o duayla açılacaktır.
Belki de şu an izlerken ettiğin bir dua önümüzdeki günlerde karşına bir fırsat, bir insan, bir ışık olarak çıkacaktır. Eğer bu videoyu izlediysen bugün kaderini değiştirmek için gerçekten yürekten dua etmeye karar verdin demektir. Yorumlara dua ediyorum yaz ki ben de seni buradan görebileyim. Ve unutma, duaların kabul olduğunda ikinci bir hayat başlar.